ekran başına iyice yaklaşın arkadaşlar. Çünkü bu kez alet çantamızı, kirikoları, asitleri bir kenara bırakıp en büyük rehberimize yani arazinin doğal yapısına odaklanacağız. Sahanın tozunu yutan, sahada onlarca tehlikelerle karşı karşıya olan o ayazı yiyen tecrübeli kişiler çok iyi bilir. Arazideki fiziksel şartlar günün her saatinde değişir arkadaşlar, değil mi? Gündüz ve gece koşulları birbirinden tamamen farklıdır. Gündüz gözle görülebilen çok net işaretler varken gece karanlığında ise sadece ne aradığını bilen tecrübeli kişilerin fark edebileceği çok ince detaylar ortaya çıkar. Eğer bir araziyi sadece öğle sıcağında gezip burada bir şey yok diyerek arkanızı dönüyorsanız ve gidiyorsanız inanın bana o arazideki ipuçlarının çoğunu tamamen kaçırıyorsunuz demektir. Gündüz ışığında fark edilmeyen detaylar gece karanlığında belirginleşir arkadaşlar. Gece karanlığında görünmeyenler ise sabah güneşiyle birlikte çok net bir şekilde ortaya çıkarlar. Peki bu iki farklı zaman diliminde sahada fiziksel olarak neler değişir? Gündüz apaçık ortada olduğu halde gece kaybolan ya da gece çok belirgin bir şekilde fark edilen ama güneş doğduğunda tamamen ortadan kaybolan o işaretler nelerdir? Uykusuz gecelerin ve arazide geçen yılların tecrübesiyle sahadaki bu fiziksel değişimleri okuma yöntemlerine geçiyoruz. Arkadaşlar tavsiyem çaylarınızı kahvelerinizi alın, tazeleyin. Videomuza başlıyoruz. Birinci maddemiz arkadaşlar. Sabah ve ikindi saatlerindeki ışık açıları. Yani gündüz görünüp gece kaybolanlar. Sahada yapılan en büyük amatörlük araziyi öğle saatlerinde güneş tam tepedeyken incelemeye çalışmaktır arkadaşlar. Tabii ki gidin inceleyin. Tabii ki gidin inceleyin ama güneş tepedeyken ışık dik gelir arkadaşlar. Gölgeler yok olur ve devasa kayalık alanlar dümdüz, detaysız bir yüzeye dönüşürler. Gece ise el fenerinin o dar ve sert ışığı kayanın bütünlüğünü görmenizi engeller. Peki çözüm nerede? Arkadaşlar çözüm güneşin ilk doğduğu saatlerde ve batmaya yakın olduğu ikindi vaktindedir. Güneş ışınları kayalara yatay yani teğet vurduğunda yüzyıllar önce atılmış o milimetrik murç izleri silinmeye yüz tutmuş o kısık rölyefler, harçlar veya yılan figürleri veya diğer işaretler, diğer belirtiler belirgin gölgeler yaratarak ortaya çıkarlar. Gündüzün bu yatay ışık saatlerinde yüzeydeki tüm detaylar netleşir. Gece el feneriyle santim santim arayıp bulamadığınız o ince işçilik sabahın ilk ışıklarında çok rahat bir şekilde fark edilir. İkinci başlığımız ısı farkları. Çiğ ve kıra dağılımı. Yani gece görünüp gündüz kaybolanlar. İşte size tecrübeli kişilerin en çok kullandığı saha yöntemlerinden biri arkadaşlar. Gündüz o araziye baktığınızda her yer aynı toprak, aynı ottur. Ama gece yarısı işler değişir arkadaşlar. Yerin metrelerce altında kapalı bir mahzen, bir oda veya bir tünel varsa o boşluk bir yalıtım alanı görevi görür. Nasıl anlarız peki? Sabaha karşı güneş henüz doğmadan havanın en soğuk olduğu saatlerde araziye çıkın. Her yer kırağı tutmuş, otlar beyazlaşmış veya çiğ düşmüşken o yer altındaki boşluğun tam üzerine denk gelen toprak parçasında kırağı olmaz. Çünkü yer altındaki o kapalı alanın ısısı yüzeydeki dondurucu soğuktan farklıdır arkadaşlar. Ve yüzeye doğru hafif bir ısı farkı yansıtır. Gündüz güneş doğduğu an bu ısı farkı saniyeler içinde eşitlenir ve her yer yine sıradan bir tarlaya dönüşür veya bir araziye, bir toprağa dönüşür. Bu detayı sadece saatlerce arazide olanlar fark edebilirler. Üçüncü maddemiz bitki örtüsünün durumu. Yani
gündüz belli olup gece gizlenenler. Gece zifiri karanlıkta renkleri göremezsiniz. Her şey grinin ve siyahın tonlarındadır çünkü. Oysa gündüz ışığında arazideki bitki örtüsü size yerin altı hakkında çok net fikirler verir. Nasıl anlarız? Bahar aylarında veya yazın başlarında araziye geniş bir açıdan bakın. Her yer yemyeşilken belli bir geometrik alanda, örneğin arkadaşlar 4x4 metrelik kare bir alanda diyelim, otlar daha cılız çıkmışsa veya erkenden sararıp kurumuşsa orada dikkatli olun. O otların kökleri derine inemiyor. Yerin yarım metre altındaki devasa bir blok taşa, bir horasan kapağına veya bir yapı temeline veya bir kayaya, her neyse sert bir zemine çarpıp susuz kalıyor demektir. Su alamıyor, beslenemiyor demektir. Gece karanlığında bu sararmayı asla fark edemezsiniz. Ama gündüz ışığında o sarı kare alan çok belirgin bir şekilde kendini size gösterir arkadaşlar. Dördüncü maddemiz arkadaşlar. Hava akımları ve sirkülasyon. Yani gece hissedilip gündüz kaybolanlar. Gündüz arazide rüzgar vardır. Güneşin ısıttığı toprakta sürekli bir hava sirkülasyonu yaşanır. Bu hareketlilikte yer altından gelen o zayıf hava akımını asla hissedemezsiniz arkadaşlar. Ancak gece yarısı rüzgar tamamen kesilip arazi mutlak bir durgunluğa büründüğünde, ses seda kesildiğinde bu akımlar fark edilebilir hale gelir. Nasıl anlarız? Kayalık bir bölgede şüphelendiğiniz bir çatlağın veya yığmanın önünde gece yarısı durun. Eğer o çatlak derinlerdeki bir mahzenin veya tünelin havalandırma deliği ise içerideki sabit havanın dışarıdaki hava ile yer değiştirmesinden dolayı o çatlaktan dışarıya doğru belirgin ince bir esinti gelir arkadaşlar. Gündüz rüzgarında o esintiyi hissetmeniz imkansızdır. Gece ise bu ufak hava hareketlerini çok net, çok daha böyle rahat tespit edebilirsiniz. Beşinci maddemiz arkadaşlar. Toprak rengi ve yapısal farklılıklar. Yani gündüzün renk paleti diyelim ona. Şimdi arazide araştırma yapan kişi, yani sizler sadece kayaya değil toprağın rengine de bakmalısınız. Gündüz gözüyle bir yamaçta yürürken toprağın doğal renginin aniden değiştiğini, kızıllaştığını veya işte kül rengine döndüğünü veya içinde kireç veya tuğla kırıkları barındırdığını görebilirsiniz. Bu orada doğal olmayan bir dolgu, yani höyük veya mezar toprağı olduğunun en büyük kanıtıdır arkadaşlar. Gece karanlığında veya el feneri ışığında toprağın bu ince renk geçişlerini, o yanık toprak dediğimiz kül tabakasını ayırt etmeniz fiziksel olarak imkansızdır. Gündüz ışığı toprağın yapısındaki bu farklılıkları net bir şekilde görmenizi sağlar. Altıncı maddemiz. Gaz çıkışları ve yoğunlaşma. Yani gece görünüp gündüz asla bilinmeyenler diyelim ona. Şimdi arkadaşlar eskilerin çeşitli efsanelerle anlattığı olayların ardındaki bilimsel gerçeğe hoş geldiniz. Yüzyıllar boyunca kapalı kalmış alanlarda organik maddelerin, yani kemiktir, ahşaptır, deridir gibi çürümesiyle metan ve fosfor gazları birikir. Nasıl anlarız bunları arkadaşlar? Şimdi gündüz bu gazlar sızsa bile güneş ışığında ve sıcak havada anında dağılır. Görünmezler yani. Ancak sonbahar veya kış gecelerinde hava çok soğukken o kayaların arasından sızan nispeten sıcak ve gazlı hava dışarıdaki dondurucu soğukla birleştiğinde aniden yoğunlaşır. Uzaktan baktığınızda o kayanın veya yığmanın üzerinde hafif böyle mavimsi veya beyazımsı bir buharın, ince bir dumanın tütmekte olduğunu görürsünüz. Bu tamamen fiziksel bir gaz yoğunlaşmasıdır ve gündüz arasanız da bunu bulamazsınız arkadaşlar. 7. maddemiz. Paralel ışık taraması. Yani
Gecenin yüzey okuma yöntemi diyelim buna. Gündüz güneşin her yeri aydınlatması bazen dezavantajdır. Çünkü kontrastı, yani zıtlığı ortadan kaldırır. Bir şey anlayamazsınız, onu göremezsiniz, detayları anlayamazsınız. Üzerinde Horasan sıvası olduğundan şüphelendiğimiz devasa bir ana kaya var diyelim mesela. Gündüz baktığınızda her yer aynı taştır arkadaşlar. Nasıl anlarız peki bu işleri? Bunu gece karanlığında o kayanın yanına gidin arkadaşlar. Şöyle güçlü bir el fenerini kayaya karşıdan değil, kayanın yüzeyine tam sıfır, yani paralel açıyla ona yaslayarak, yani dayayarak el fenerini yakın. El fenerinin ışığı kayanın yüzeyi boyunca ilerlerken gündüz asla göremediğiniz o milimetrik böyle sıva kalıntılarını Horasan harcı ile ana kayanın birleştiği o ince çizgiyi ve yüzeydeki en ufak dalgalanmayı belirgin gölgeler halinde ortaya çıkarır bu. Gündüz fark edilemeyen o ince işçilik gecenin paralel ışığında çok net bir şekilde görünür hale gelir arkadaşlar. 8. maddemiz sesin yankısı ve akustik. Yani gecenin akustiği diyelim biz buna. Gündüz saatlerinde arazide kuşların cıvıltısı, böceklerin bitmek bilmeyen korosu, rüzgarın uğultusu veya çok uzaklardan gelen o araçların boğucu sesi vardır. Yani biz o an fark edemesek bile bir uğultu vardır gündüz havada. Doğa adeta kendi kaotik senfonisini çalar ve arazi fazlasıyla gürültülüdür böylece arkadaşlar. Bu görünmez gürültü duvarı içinde böyle bir kayaya veya toprağa tokmakla vurduğunuzda sıcak havada dağılıp giden ses dalgaları yüzünden o sesin derinliğini tam olarak ölçemez. Koca bir mahzenin üzerinde dururken bile burası tamamen ağzına kadar dolu yanılgısına düşebilirsiniz. Peki toprağın altındaki o gizli boşluk kendini ne zaman ele verir arkadaşlar? Bunu nasıl anlarız? Gece çok geç saatlerde doğanın derin bir uykuya daldığı, rüzgarın bile nefesini tuttuğu o cam gibi keskin ve mutlak sessizlikte şüphelendiğiniz o kayaya veya zemine ağır bir ahşap tokmakla kararlı bir şekilde vurun ve hemen ardından nefesinizi tutup dinleyin arkadaşlar. Geceleyin soğuyan hava tabakası ses dalgalarını gökyüzüne değil yeryüzüne doğru bükerek sesin gece koşullarında çok daha farklı, kayıpsız ve net yayılmasını sağlar. Daha iyi duyarsınız. Eğer o zeminin arkasında veya metrelerce altında kapalı bir oda, bir tünel ya da bir boşluk varsa o tok ses yüzeyde sönümlenmez. Yani yok olmaz. Aşağıya inip o gizli boşluğun duvarlarına çarpar ve gecenin o dondurucu sessizliğinde size derinden gelen uzayan ve titreşimli bir yankı olarak çok daha net bir şekilde geri döner. Gündüz içi dolu zannettiğiniz, sıradan bulup es geçtiğiniz bir yerin gece yapılan bu basit ama kusursuz akustik testte aslında yer altından size yankılı bir cevap vererek boş olduğunu çok net duyabilirsiniz. İşte arkadaşlar, sahada uzun yıllar tecrübe edinmiş, sahanın tozunu yutmuş ve ayazı yemiş kişilerin bildiği o altın değerindeki detaylar tam olarak bunlardır. Bir videonun içine sığdırabildiğim kadar şu an bu kadarını anlatabildim. Tabii ki çok var ama bunların hepsini eğer dilerseniz yorumlardan da belirtirseniz birkaç videoda seri olarak hepsini sizlere anlatabilirim. Ve arkadaşlar, sizlerin de bu şekilde araştırmaları oldu mu? Olduysa nasıl bir tecrübe edindiniz? Neler yaptınız? Neler denediniz? Sizin yöntemleriniz nelerdir? Bunları yorumlarda bizimle mutlaka paylaşın ki diğer arkadaşlarımız da sizlerin tecrübelerinden yararlansınlar. Arazi sırlarını sadece memur gibi sabah 8, akşam 5 mesaisiyle gezenlere, güneşte terleyip gölgede dinlenenlere asla sunmaz arkadaşlar. Dediklerimi iyi anlayın, iyi dinleyin. O kadim topraklar uykusundan feragat edip gecenin o iliklere işleyen soğuğunda arazide fiziksel değişimleri sabırla takip edenlere ve sabahın
o ilk ışıklarında yüzeydeki o milimetrik gölgeleri inceleyebilenlere asıl ipuçlarını fısıldayacaktır arkadaşlar. Sahada başarılı olmak istiyorsanız gündüz keskin gözlemlerinizle, gece ise hassas çevresel tespitlerinizle çalışacaksınız. Gündüz güneşin altında toprağın rengini, bitkinin derine inemeyen kökünü, kayanın o yontulmuş garip şeklini inceleyerek, gece zifiri karanlıkta ise görünmez hava akımlarını, toprağa düşmeyen kırağının izini ve yer altından gelen sesin o gizemli yankısını kontrol edeceksiniz. Gündüzün aydınlığı ile gecenin gizemini, yani bu iki farklı dünyanın verilerini birleştirdiğiniz an, o arazinin binlerce yıllık yapısını bir kitap gibi çok daha net okumuş ve analiz etmiş olursunuz. Şimdi bu vermiş olduğum bilgileri de daha önceki vermiş olduğum bilgileri koyduğunuz o heybemize ekliyoruz arkadaşlar. Gözünüz arazide, dikkatiniz detaylarda olsun. Bir sonraki derin saha analizlerinde görüşmek üzere diyorum. Ahan da buldum demeniz dileklerimle diyorum tekrar. Hoşça kalın.